Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel çantayı yapacağız. Gerçekten o kadar tatlı oldu ki renklerin uyumu, işlemesi, yani büyüklüğü her şeyle tam ideal bir çanta hazırladım sizlere. Bakın görüyorsunuz. Gerçekten şu an ışık çok iyi değil. Ondan dolayı birazcık kamerada netlik tam sağlayamıyorum açıkçası, ama fotoğraflarından çok net bir şekilde görebileceksiniz. Evet, görüyorsunuz yine her zamanki gibi püskülüyle, sapıyla, katlanış şekliyle son derece muntazam bir çanta hazırladım sizlere. Tabanında yine her zamanki gibi görüyorsunuz meşhur dikdörtgen tabanımızdan çalıştık. Bakın son derece kalıp gibi dümdüz duruyor. Henüz astarlı değil, içinde bir şey yok çantanın, boş hali. Ama biliyorsunuz tabanınızı bu şekilde yaptığınızda hiçbir zaman için çökme yaşamayacaksınız. Eğer birebir güzel bir astar da hazırlayabilirseniz. Evet, görüyorsunuz yine hareketli olduğu için saplarını sade çalıştım. İşleme detayı bu sefer çantamızın gövdesinde yer alıyor. Çok asimetrik böyle bir işleme detayı var. Görüyorsunuz. Araya bordo ve kuşkonmaz yeşili, bir de kese kağıdı renginden bu şekilde işlemeler yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Zil butonunu da aktif etmeyi unutmayın. Bu sayede yeni paylaştığım çantalar hemen size bildirim olarak gelebilsin diyorum. Hazırsanız hemen başlayalım. Şimdi tabanımı hazırladım. Her zamanki gibi dikdörtgen taban yaptım. Yapılışını açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Oraya linkini atıyorum tabanım. Şimdi bunu aynı oradaki gibi aynı zincir sayısıyla başladım. Her şey aynı. 29 zincir artı bir yükseklik için 30 zincirle başladım. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra ördüm. 12 sırayı tamamladım. Köşeye geldim. Şimdi bitirimini yapacağım. Öncesinde hemen ölçüsünü de vermek istiyorum. Evet, 28 santimlik, şöyle çekeyim hatta, 28 santimlik bir tabanımız var. Hemen enini de söylüyorum. Eni de 13,5 santim. Yine bir biliyorsunuz torba çanta çalışıyoruz. Bu ölçüler 3 aşağı 5 yukarı değişebilir. Önemli değil. Ama dediğim gibi her zaman için elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre ayarlamasını, sıra hesaplamasını kendiniz yapmalısınız. Çünkü benim el sıkılığımla biliyorsunuz 3,5 milim tığ kullanıyorum bu kağıt ipi örerken. Bu şekilde bir taban çıkıyor. Şimdi ne yazık ki ütüm bozuk. O yüzden ben onun yapılıp gelmesini bekleyemeden tabanı ütüleyemedim. Bunu bir çare bulacağım. İçine bir şeyler doldurup artık tabana daha sonra basacağım. Ama siz mutlaka örneği kurmaya başlamadan ne yapacaksınız? Tabanınızı güzelce bir ütülüyorsunuz tersinden. Şöyle arkasını çevirin. Güzelce bir ütüleyin. Kalıplaşsın tabanınız. Şimdi geldim. Nasıl bitiriyorum tabanı? Hemen onu göstermek istiyorum. Köşeye geldim. Biliyorsunuz köşelerde ne yapıyordum? 3 tane batıyordum. 3 tane değil 2 tane battım. Bakın 2 taneyi battım. Burada artık ipimi kesiyorum. Üçüncüsünü neyle yapacağım? Son arttırmamı da burada iğneyle yapacağım. Hemen ipimi iğneye takıyorum. Bir yanındaki ilmeğin şu şekilde içinden giriyorum. Ve sonrasında ipin tekrar ilk başladığımızda ipin çıktığı noktadan arkaya geri giriyorum. İpim siyah. Siyah olduğu için umarım net görülebiliyordur. Ama kolay bir örnek seçtiğim için siyah konusunda pek sıkıntı yaşamayacaksınız. Çünkü biz şu anda ne yapacağız? Bir zemin hazırlayacağız. Bir zemin öreceğiz. Sonrasında asıl bu çantanın en önemli kısmı ilmek kaydırmaları. İlmek kaydırmaları kısmında çantamız asıl görüntüsünü kazanmış olacak.
Bakın şöyle bir penseden yardım alıyorum. Zorlanırsanız fikir olsun. Bu şekilde ipimi içeriye gizledim ve buradan kesiyorum. Şimdi şunu çok görüyorum. İşte neden diyorlar hep kenar ortasından başlıyorsunuz? Çünkü ben çantam bittiğinde, tamamlandığında bitiş yerinin tam kenara gelmesini istiyorum. Yani aslında olayımız şu değil. Spiral olarak döneceğimiz için nereden başlarsak başlayalım çok gözük belli olmayacak. Ama bitireceğim nokta önemli olan ve ben kenarda bitirmek istediğim için, o ağız kısmındaki detaylara kenarda çıkmak istediğim için her zaman o yüzden çantalarımı kenarından başlıyorum. Bunu da söylemiş olayım. Evet, görüyorsunuz. İpime hiçbir işlem yapmıyorum. Herhangi bir yumuşatma işlemi yok. Direkt aldığım gibi sarıp örmeye başlıyorum. Hemen bir yan orta seçtim kendime. Şöyle arka lobundan başlayacağım örmeye. Bakın tamamıyla V'nin tamamını almıyorum. Şu V'nin arka lobuna batıyorum. Buradan örmeye başlayacağım. Şöyle bir tane hemen buraya bu şekilde bir sıkılaştırma yaptım. Bu benim ilk sık iğnem yerine geçmiş oluyor. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. Yanındakine bir tane daha sık iğne yapıyorum. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Zincirlerinizi çok sıkı yapmamanız gerekiyor. Çünkü zincirlerinizi sıkı yaparsanız kasma yapar. Çantanız kasma yaşarsınız. O yüzden ne yapıyoruz? Zincirlerimizi çok sıkmıyoruz. Yine bir zincir yaptım. Bunun sebebi şu: sık iğnelerinizin tepesiyle zincirlerinizin tepesi eşit olursa şu alttakiyle aynı eşit bir genişlik elde etmiş olursunuz. Bu da kasmayı engeller. Yine bakın bir tane zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir zincir alıyorum. Şimdi burada bir arttırma yapacağım köşede. Hem kasma yapmaması için hem de torba çantadaki o dediğim formu, alttaki tombikliği vermek için. Burada bir zincir çektim ama bir tane atlamıyorum. Hemen yanındakine. Bir zincir çektim. Bakın bu sefer atlıyorum. Yani ne yapmış oluyorum? Şöyle söyleyeyim size. 3 tane var ya bu köşelerde. Bu 3 tanenin birincisinde arttırma yapıyorum. Ortadakinde arttırma yapmıyorum. Şu 3 sonuncusunda tekrar arttırma yapmış oldum. Yani her köşede 2 arttırma yapacağım için bu yolu izledim. Şimdi ne yapıyorum? Bakın bir tane burada arttırma yapmıştım. Bir tane burada arttırma yapacağım. Hemen yanındakine giriyorum. Böylece 2 tane arttırma yapmış oldum. Köşenin bir sağında bir solunda arttırmam olmuş oldu. Şimdi burada aynen devam ediyorum. Bir zincir, bir boşluk bıraktım yanındakine. Bir zincir, bir boşluk bıraktım yanındakine. İpimin sonuna geldi, o yüzden bu kadar dolaşık. Bir zincir, bir boşluk bıraktım yanındakine. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Sıra sonunda tekrardan göstereceğim. Evet, geldim köşeye, bakın. Şimdi bunu yaptım. Şu köşedeki üçlüye geldik şu anda. Bir zincirimi çektim. Hemen yanındakine giriyorum. Bir zincir çektim. Şu ortadakini bakın yine boş bıraktım. Yanındakine girdim. Bir zincir çekiyorum. Hemen dibindekine. Böylece ne yapmış oldum? Yine burada 1-2 tane arttırma yapmış oldum. Aynı şekilde diğer köşeye ve diğer köşeye de, yani şu görmüş olduğunuz 1-2 köşem kaldı. Onlarda da aynı şekilde 2 arttırma yapıyorum ve sıra başına gelip üst sıraya nasıl çıkacağız hemen onu göstereceğim. Evet, şimdi geldim sıra sonuna ama öncesinde başlangıç ipimi gizlemek istiyorum. Şimdi neden üstüne örerek gitmedim
bu ipin. Çünkü bu örnekte şöyle boşluklar var, bakıyor, görüyorsunuz. Zincir çektiğimiz boşluklar. Bu ip buradan çıkar. Onun olmasını istemediğim için bu ipi o şekilde yürütmedim. Onun yerine sık iğnelerimin arasına gizleyeceğim. Yani taban sık iğnelerimin arasına gizleyeceğim. Bu şekilde sonrası için bir sıkıntı oluşmamış olsun. Çünkü aralardan daha sonra çıkma yapabilir ya da daha çabuk çözülebilir. Onun önüne geçmek için o başlangıç ipimi sık iğnelerin arasına gizliyorum burada. Üstünü örerek gitmiyorum. Şimdi geldim sıra sonuna. Sonuncuyu da yapalım beraber. Evet. Şimdi burada bakın görüyorsunuz bir tane ilmeğim kaldı boşta. Yani şimdi benim buradan üst sıraya çıkmam gerekiyor. Yani yukarıya çıkacağım. Şu boşluğa çıkmam gerekiyor. Bunu bırakıyorum. Direkt boşluğa giriyorum. Bakın üste çıkmış oldum bu şekilde, gördünüz mü? Çünkü dönerek gideceğiz. Yani herhangi bir şekilde her sıra başında bir işlem yapmıyoruz. Döne döne ilerleyeceğim. O yüzden artık bir zincir çekiyorum. Bakın boşluğa giriyorum. Şu boşluklara. Bir önceki sırada zincir çektiğimiz boşluklara öreceğim artık hep. Çok kolay ürüyor. Güzel bir örnek bu. Normalde de kullanabileceğiniz bir örnek. Tabii ben ama bunun üzerine dediğim gibi ne yapacağım? İlmek kaydırmalarla daha sonra kapatmış olacağım. Bakın bu şekilde ne yapıyorum? Aralara birer tane boşluk yaratmış oluyorum. Zincir boşlukları bunlar. Artık hiçbir fark yok. Bu şekilde döne döne gideceğim. Yani sürekli bir zincir, bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne. Dediğim gibi zincirimi çekiyorum. Hep şu deliklere, bakın zincir boşluklarına giriyorum. Ne zamana kadar yapacağım bunu? En az bir 24 santim yapacağım bu şekilde. Bakın görüyorsunuz şu deliklerimiz, şu boşluklarımız, zincir boşluklarımız. Bu şekilde döne döne sadece bu zincir boşluklarına bataraktan 24 santim örüp geliyorum. Evet, istediğim yüksekliğe getirdim. Yaklaşık 24,5 santim ördüm. Şimdi artık işleme kısmına geleceğiz. İşleme kısmında istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Yani dilerseniz rengarenk çizgi çizgi gibi olacak çünkü bu. İpleri kullanabilirsiniz. İsterseniz ben yine natürel bir renk tercih edeceğim burada. Hani daha çok böyle her şeyle olabilecek bir çanta olsun diye normal klasik kese kağıdı rengi hasır ipimi kullanacağım. Aldım. Tekrar söylüyorum, dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Mesela örnek olarak şöyle şu köşeden başlayalım. Köşeden başlayayım. Şimdi böyle ne yapacağız? Aynı hizada bakın şu şekilde devam edeceğiz. En alttan başlıyorum ipimi. Şöyle alttan çektim. Şimdi çapraz olarak hep boşluklara batıyoruz bakın. Çaprazdaki boşluğa geçiyorum. Şöyle görünüyor mu? Hemen çaprazdaki boşluğun içine giriyorum. Dilerseniz buradan böyle bu tarafa doğru da gidebilirsiniz. O size kalmış. Hangisi yönet geliyorsa onu yapabilirsiniz. Burada önemli olan detayımız ne? Kasma yaptırmayacağız. Gerekli bolluğu vermemiz gerekiyor. Bakın hiç gitmesi çok kolay. Çünkü yolumuz belli. Zaten bakın şöyle çaprazlarımız çok belli. Sonuna kadar gidiyoruz bu şekilde. Herhangi bir şekilde bir farklılık yok.
Yani şöyle hemen göstereyim. Dilerseniz ilmek kaydırma zaten. Buna devam ederim ben. Evet, şimdi yukarı kadar gittim. Yukarıda hemen bakın şuradan, hatta sökeyim tekrar göstereyim size o kısmı. En son buraya battım ya. Bakın en son boşluğum burası. Battım. Sonrasında buraya şöyle bir tutturuyorum bunu. Yani bir nevi burada bir zincir çekiyoruz. Sonrasına hemen bakın yanındaki boşluk delikten ilmek kaydırmayla devam ediyorum. Bu sefer aşağıya doğru gideceğim. İpimi koparmadan bu sayede ilerleyebileceğim. Bakın bu şekilde bu sefer aşağıya doğru geleceğim. Burada nerede bittiyse aynı şekilde bir yanındaki boşluktan tekrardan yukarıya çıkacağım. Bu şekilde ipi bitirmeden, yani hiçbir şekilde koparmadan yoluma devam edeceğim. Tabi burada şöyle bir durum var. Kucağınıza almak gerekebiliyor. Daha rahat yapabilmeniz açısından. Ben şu an kameranın altında yapmaya çalıştığım için bir tık zorlanıyorum. Evet, bu şekilde. Boşluklara bata bata yolumuza devam ediyoruz. Şurayı kesmeden gideceğim. Bu örneğin avantajı bu. Batacağınız yerler çok net belli. Hem örerken daha az emek harcamış oluyorsunuz bu örnekte. Çünkü saydım bakın 78 tane sık iğne örmüş oluyorsunuz. Ama normalde mesela siz bunu her yerini full sık iğne örecek olsanız 2 katı, yani hani 156 tane ilmek örmek zorunda kalırdınız. Bu sayede daha az ilmeği örmüş oluyoruz. Bu arada ilmek kaydırma işlemine geçmeden önce bu kısım çok önemli. Mutlaka çantanızı bir ütüleyin. Ben öncesinde bir ütüledim. Sonrasında ilmek kaydırma işlemine geçiyorum. Böylece çantamız daha düzgün oluyor. Şu kısmı artık dibe geldik. İlmek kaydırmanın bu yanını çok seviyorum. İstediğiniz şekilde üstten sonradan istediğiniz renkte örnek de yerleştirmiş oluyorsunuz. Hiç örerken uğraşmanıza gerek yok. Arada bir kontrol edin. Mesela bir yanlışlık var mı? Bunun dibinde aynı sıra sık iğnelerin bakın şöyle devam etmesi lazım. Ona bir dikkat edin. Kayma vesaire olmasın. Evet, dibe geldikçe elimi, kucağınızda siz bu problemi yaşamazsınız, merak etmeyin. Altta da böyle bakın siyah iplerim kalmış. Bu tarz şeylere başlamadan önce onları temizleyin ki ilmeği çekerken
yanlışlıkla onlar geliyor, takılıyor. Evet. Şimdi sıradaki en son, bakın en son kısmı da bu şekilde yaptım. Şimdi buradan tekrardan ne yapacağız? Yukarıya doğru çıkacağız. Direkt buradan yolumuza devam edelim. Orada bir yataylık oldu. Onu sevmedim. Direkt dikey formatta devam edelim. Bakın bu şekilde şimdi yukarı çıkmaya başladım. Yine aynı delikleri şuradaki, bakın bu sefer şu hattaki sık iğneyi takip edeceğim. Şöyle şu hattı takip ediyorum yukarı doğru. Hemen onun dibindeki deliklere gideceğim. Bu şekilde bunu da yukarı çıkaracağım. Bir tur sonra bunu da aşağıya indireceğim. Bakalım nasıl bir model olacak. Beni biliyorsunuz, baklavayla başlarım, bambaşka bir yere doğru ilerleyebilirim. Bunu aynı şekilde böyle rastgele devam ettirmek istiyorum. Bakalım nasıl bir dizayn ortaya çıkacak. Hemen dilerseniz artık bu kısmı önce yukarıya sonra aşağıya getireyim ve yoluma devam edeyim. Dediğim gibi hiç önemli değil. Yani şurada tutup da tam buraya gelmesini istemiyorum zaten. Burada rastgele bir yerden çıkabilir. Bunun öncesinden çıkabilir. Hiç fark etmez. Yine böyle yukarıya. Sonrasında çıkabilir. Atıyorum burada bir yerde mi çıktı? Hiç fark etmez. Yine onun hizasına. Böyle değişik, asimetrik, güzel, farklı bir model yapmaya çalışıyoruz. Bence çok güzel olacak bu arada. Hemen ilmek kaydırmalarla devam ediyorum. Belli noktalarda yine size dönüş yapacağım. Hani ne yaptım, nasıl yaptım onu da yine göstereceğim. Evet, şimdi artık hasırlı olan kısmı bitirdim. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Şimdi nereden başlamışım? Şuradan başlamışım. Buradan başladım. Buraya geldim. Direkt gösterdiğim gibi aşağıya indim. Bakın dönüyorum. Buraya geldim. Yine buradan aynı şekilde yukarıya çıktım. Oradan aşağıya döndüm tekrardan. Bakın buraya denk geldi. Yine onun hizasından devam ediyorum. Yani bu şekilde değişik bir şekil çıktı ortaya. Onu getirdim. Bakın tekrar döndürdüm. Yani şöyle gösterecek olursam bakın 1, 2, 3, 4 çizgi burada. 1, 2, 3, 4 çizgi. Bakın ön tarafı göstermeye çalışıyorum. Bu şekilde oluştu. Yani şöyle gösterirsem, bu tarafını da gösterecek olursam. Bakın çantanın burada bir tarafında var, bir tarafında görüntü yok. Burada da aynı şekilde çantanın bir tarafında görüntü var. Yani şu sık geliyor, bu tarafta yok. Bunu bilerek yaptım. Çünkü tamamen bir baklava görüntüsü olsun istemiyorum. Şimdi ne yapacağım? Sadece şu görmüş olduğunuz geniş olanların tam arasından bir bordo geçmeye karar verdim. O bordoyu mesela başlatacağım ya, buradan böyle başlattığımda yine aynı şekilde buradan yukarıya çıkacağım. Buraya geleceğim. Bakın şurada bunu ne yapacağım? Bitireceğim. Sonrasında iki tane, yani şöyle şurada daha net göstermiş olurum. Bakın şurada bir tane ortada ince, iki tane kalın denk gelmişti. Tam bu kalınların arasına denk getireceğim. Yani bordolarımız hem buradan geçecek bir tane de buradan geçmiş olacak. Bu şekilde bordoyu da kullanmış olacağım. Hemen şöyle başlayalım dilerseniz. Ne dedim? Şu genişin ortasından başlayacağım. Yani şöyle göstereyim. Bakın şu geniş olandan başlayacağım. Dilerseniz yine hem en dipten başlayabilirsiniz ya da dilerseniz benim gibi buradan başlayabilirsiniz. Şu şekilde alıyorum. Bakın şu geniş. Bakın darın arasına koymayacağım. Şu geniş olanın arasına koyacağım. Ne yapıyorum? Bunun tam orta noktasını bulmaya çalışacağım şimdi. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane delik var. Bakın görüyorsunuz. 2 buradan bıraktım. Birinci delik, ikinci delik değil. Üçüncü delikten başlıyorum. Yani şuradan başlayacağım yapmaya. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Bakın burada geldim.
Şuradan girdim ortadan. Şimdi bir tane girdim. Şimdi aynı şekilde çapraza iniyorum. Bakın buraya. Çapraza indim. Aynı şekilde ilmeğimi burada kaydırdım. Bu benim ilk ilmek kaydırmam olmuş oluyor. Sonrasında aynı şekilde aşağıya kadar gideceğim. Yani görüyorsunuz dümdüz ördüğümüz bir çantaya, şunu dikkat edin yalnız, bunu almayın. Bu şekilde sadece alt tarafı bir ilmek kaydırma yaparak hem çok zevkli ilerliyor. İstediğiniz deseni koyabilirsiniz. Yani ben bu deseni koydum ama siz dilerseniz bambaşka bir desende çalışabilirsiniz. Bu tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış bir durum. Şimdi burada şunu tekrardan söylüyorum, dikkat edin. Yani hep böyle dümdüz inmemiz lazım. O yüzden hep aynı sık iğnelerin dibinden aşağıya gitmeniz gerekiyor kaydırma olmaması için. Bakın bu şekilde aşağıya doğru yol alıyorum. İniyorum aşağıya. Burada tabii şöyle bir durum söz konusu. Biliyorsunuz bu arada 6 tane vardı. Haliyle 6 tane olduğu için ister istemez boşluk, yani iki tarafın boşluğunu eşit yapma şansınız yok. Yani ben bunu mesela bir yana koysaydım o zaman da bu çubuğa yakın olacaktı. Bu araya koyduğum için bu çubuğa yakın oldu. O da zaten dediğim gibi çok böyle biraz asimetrik bir çanta yapıyoruz. Yani düzgün böyle baklava dilimler falan değil. Sadece böyle bir dizayn katıyoruz çantamıza. Sonrasında püsküllerini çalışırken de ona göre dikkat edeceğim. Yani bordo püskül yapmayı düşünüyorum şu anda bu çantaya. Yani siyah bir çantayı bu şekilde bambaşka bir hava katacağız. Ben şunu da yapayım. Şimdi ne yapıyorum? Tekrar göstereyim. Bakın bunu geleceğim. Buradan başlayacağım. Şuraya kadar, şu ortaya kadar ineceğim. Sonra buradan başlayacağım yukarı çıkmaya. Buradan yukarı dolanacağım. Şurada geleceğim. Yine buradan aşağıya ineceğim. Bakın. Geleceğim buraya. Yine buradan yukarıya çıkacağım. Ve artık burada bitireceğim. Yani böylece sadece şu kalınların ortasından geçmiş olacağım ve yine hiç ip kırmadan başaracağım bunu tek iple. Artık bu ilmek kaydırma aşamasını bitireyim, geleyim. Evet, bakın şimdi başladığım yerden nereden başlamışım hemen bakalım. Evet. Şimdi şuradan başlamışım. Bakın ipim burada belli gözüküyor. Buradan başlamışım. Gidiyorum, dönüyorum, dolaşıyorum, geliyorum. Bakın tekrar bordoyla üstünden geçtiğim noktada artık bunu ne yapıyorum? Bitiriyorum. Şimdi elime bu sefer bu renkle gitmeye karar verdim. Elime yeşil ipimi alıyorum. Bakın bu sefer bu tarafa geçtim. Şu kalın olan yere bordoyu koymuştuk ya, bakın burada da kalın bir yerimiz var. Bu sefer buraya da neyi koyuyorum? Şeyi diyemedim, pardon. Yeşili koyuyorum. Alttan ipimi çektim. Bakın yine çapraza gittim. Biliyorsunuz zaten boşluklar bana ne yapıyor? Yol gösteriyor. Sık iğnelerimi takip ederekten ilerliyorum. Çok fazla dediğim gibi kastırmadan, çok da böyle gevşek bırakmadan, tam böyle ara dengeyi tutturarak yoluma devam ediyorum. Bu sefer bu tarafa gideceğiz. Yine aynı mantıkla gideceğiz, döneceğiz, dolaşacağız ve geleceğiz, bitireceğiz. Gerçekten katlandığında inanılmaz duruyor. Göstereceğim onu da. Bakın bu şekilde. Yalnız kameradan çıkmışım sanki biraz.
Şöyle. Bilerek bakın ne yaptım? Yakın taraftan başladım. Hani demiştim ya, bir taraf uzak olacak, bir taraf yakın. Neden? Çünkü burada da buna yakın taraf burası denk gelmiş. Aynısını buraya yapmaya çalıştım. Bu şekilde yaptığımızda aynı simetrikliği elde etmiş olacağız. Gerçekten çok güzel olacak. Hemen bu yöntemle de bakın buradan gideceğim. Buradan gideceğim. Buradan yoluma devam edeceğim. Aynı şekilde geleceğim. Bunun içinden, buranın ortasından gideceğim. Buradan yine aynı mantıkla şuradan, bakın bu sefer nereden çıkacağım? Bu sefer yine bunun başladığım yerden çıkacağım. Aynı bordoda olduğu gibi. Hemen bu yeşilin de ilmek kaydırmasını bitiriyorum artık. Ondan sonra ağız kısmıyla devam edeceğiz. Evet, artık işleme kısmımız tamamen bitti. Gerçekten o kadar güzel oldu ki katlayınca inanamayacaksınız duruşuna. Artık bu aşamadan sonra ağız kısmını örmeye başlayabileceğiz. Şimdi burada şu ipleri hiç dert etmeyin. Onları direkt şöyle üzerine örerek gideceğiz. Arada onları gizlemiş olacağız. Çantamızı 24,5'ta bitirmiştim hatırlarsanız. Şu ilk başladığımız yer, spirale ilk döndüğümüz yeri işaretliyorum ve onun hizasına geldiğim yerde çantamı artık bitiriyorum. Yani o da yaklaşık şu hasır rengin başladığı yere denk geliyor. Şöyle dilerseniz o kısmını bir bitirelim. Evet, buraya yapmam yeterli olacak. Şimdi burada artık bunu bitireceğim. Zaten ipim de böyle bitti. Bunu normal şöyle bir ilmek kaydırma yapacağım buraya ve bu ipi bitireceğim. Şimdi bunu bu şekilde ne yapmış oldum? Spirale çevirmiş oldum. Hemen bu ipi şuradaki hasırın da içinden geçireyim. Şuraya alta şöyle takmış olalım ki daha düzgün dursun. Bakın hiç başladığımız yer belli değil. Bir yükseklik farkı oluşmadı, görüyorsunuz. Bu şekilde düzgün bir bitiriş sağlayabilirsiniz. Yalnız bakın şurada ne yapmışım? Hata yapmışım. Görüyorsunuz değil mi? İşte buna dikkat edin. Siyah olduğu için gözüm yanılmış. Normalde buradan şöyle gitmem gerekirken, çıkmam gerekirken burada hafif bir şey denk gelmiş. Ama Allah'tan kenara denk gelmiş. Belli olmuyor. Bakın şu kastettiğim yer şurası. Normalde şu hizadan şuraya çıkmam gerekiyormuş. Ama şurada hafif bir kayma yapmışım. Neyse, o da dert değil dediğim gibi. Şimdi artık yine çantamızın tam yanından siyah iple sık iğnelerimizi yapmaya başlayacağız. Burada yeni ipimi alayım hemen. Şöyle bakın, ipin biliyorsunuz burguları böyle ilk başlarında biraz farklı olabiliyor. O kısmı ne yapıyoruz? Kullanmıyoruz. Bakın şuralarda mesela burgu hiç yok. Hemen hemen şöyle şuradan başlıyor. Bu kısmını kullanmıyorum, atıyorum. Şimdi çantamızın yan ortasından artık başlayacağız tekrardan. Biraz inelim. Şuradan artık burada yalnız her birine birer tane sık iğne yapmam gerekiyor. Şöyle kenardan başlayalım. Şöyle sıkıştırıyorum bir tane. Yanındakinden devam ediyorum. Bakın ipimi de içinden yürütüyorum bu şekilde. Şimdi buralarda artık çıkan ne kadar ip varsa bunları önümüze katacağız. Onları da yanında götüreceğiz. Araya bu şekilde ilk sırada gizlemiş olacağız.
Şimdi şunun olduğu yer biliyorsunuz bir boşluktu. Onu şöyle bir kenara çektireyim. Aynı yere bir daha batayım ki göz sayımda eksilme olmasın. Evet, devam ediyorum. Bir boşluğa, bir tepesine. Bakın, bir tane sık iğnenin tepesine yapıyorum. Bir tane kenarındaki boşluğa yapıyorum. Böylelikle artık tamamen sık iğneye geçmiş oluyorum. Bu kadar yürüttüğüm yeterli. Bunları bayağı yürüttüm. Şunları önümden temizleyeyim. Şimdi devam edelim. Önümde ip var mı bakıyorum. Evet, bakın burada bir tane bordo ipim var. Dilerseniz bunları aşağıya da gizleyebilirsiniz. Hiç yürütmekle uğraşmaya da bilirsiniz. Bir bakın, eğer görünüyorsa alta da bırakabilirsiniz. Çünkü onlar astarın arasında kalmış olacaklar zaten. Bir tane boşluğa, bakın, bir tane boşluğa, bir tane sık iğnenin tepesine. Bir boşluğa, bir tane sık iğnenin tepesine. Bir tane boşluk. Bir tane tepesine. Bir tane boşluk. Bir tane tepesi. Bu şekilde bütün çantanın ağzını, bakın bordoyu da bu sayede ne yapmış oldum? İçinden buraya kadar getirmiş oldum. Artık yeterli bu. Mesela bunu burada keseceğim. Şimdi ne yapacağım? Şu bordoyu yürüterek devam edeceğim. Sonra bu hasırı yürüterek devam edeceğim. Bu şekilde sırasıyla iplerimi hem gizleyeceğim. Şöyle biraz daha aşağı inelim, daha net gözüksün. Hem gizleyeceğim hem de bu sayede iplerimi ağız kısmında yok etmiş olacağım. Yine sürpriz bir çanta oldu. Bakın, tepesi şimdi şurada kalmış ya altına. Şimdi ben tepesine yaptım. Boşluk burada. Şimdi bir tane şurada boşluğa girmem lazım. Dilerseniz altından, dilerseniz diğer tarafından. Şöyle bakın, buraya hemen o boşluğa da girdim. Göz sayım azalmasın diye. Şimdi tepesine. Boşluğa. Tepesine. Boşluğa. Tepesine. Bu yöntemle çantayı tamamen dolaşıp geliyorum. Üst sıraya nasıl çıkacağız onu göstereceğim. Ondan sonra yaklaşık bir 4 sıra kadar normal öreceğim. Hiçbir şekilde herhangi bir işlem yapmadan. Daha sonra delik kısmımızı koyacağız. Deliğimizi koyduktan sonra ağız kısmında bir 3 sıra daha sık iğnemizi yapacağız. Ondan sonra artık çantamızın klasik büzgüsü, sapı, püskülü, o detaylara geçeceğiz. O detayların nasıl yapıldığını, yani püskül detayını ve büzgü detayını başka bir videonun linkini atacağım açıklamalar bölümüne. Orada kaçıncı dakikadan başladığını da söyleyeceğim. O kısmını oradan o şekilde yapabilirsiniz. Evet, geldik. Şimdi 4 tane görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4 sıra sık iğnemi yaptım. Şimdi nasıl üst sıraya geçiliyordu sık iğnede onu göstereceğim. Siz de bu 4 sırayı bu şekilde yapabileceksiniz. Hemen bakın, en son sık iğnemi ördükten sonra ilmeğimi uzatıp bırakıyorum. Sonrasında şu görmüş olduğunuz benim ilk başta yaptığım zincirle oluşturduğum ilmek, bunu değil, hemen yanındaki ilk sık iğne, bakın tepede V'yi görüyorsunuz zaten. Buradan giriyorum arkadan. Tabii önce bir önden yerini şöyle açarsanız daha iyi olur. Girdim arkadan. İlmeğimi geçiriyorum buraya.
arkaya çekiyorum. Fazlaca gitti. Şimdi bakın zaten görüyorsunuz bu ipin bu uzantısı. Yani bu ip buradan çıktı, buraya gitti. Bu uzantısından giriyorum. Yine arkadaki bakın ilmeğe takıyorum. Güzelce sıkıştırıyorum bunu. Şöyle sıkıştırdım. Sonra çıkartıyorum bakın bu ilmeği buradan ve bir tane bakın zincir çekme bu aslında. Sıkıştırdım. Böylece üst sıraya çıkmış oluyorum ve yanındakinden devam ediyorum. Şimdi burada ne yapacağım? Artık delik kısmına geçeceğim. Delik kısmında çakma trabzan kullanıyorum. İpimi bir kere doladım. Bakın hemen giriyorum buradan. Çıkarttım. Tığımın üstünde 3 tane var. Üçünü birden çıkartıyorum. Bunun adı çakma trabzan oluyor. Hemen 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2 tane zincirimi çektim. 2 zinciri çektikten sonra alttan da 2 tane sayıyorum. 1, 2 boş bıraktım. Hemen üçüncüye giriyorum. Yine üçünü bir çıkarttım. Tekrardan doladım yanındakine. Yine üçünü bir çıkarttım. Bu şekilde 2 zincir çekiyorum. 2 boşluk bırakıyorum. Ve hemen 2 tane bakın bu şekilde çakma trabzan yapıyorum. Şimdi çakma trabzan yapmamın sebebi şu. Sık iğnede daha alçak oluyor burası biliyorsunuz. Trabzanda da çok yüksek, çok büyük oluyor delikler. O yüzden çakma trabzanla bu şekilde tam ideal büyüklükte delikler elde etmiş oluyoruz. Bu delikleri her yere koymamızdaki amaç ise şu. Böylelikle delikleri her böyle bu şekilde koyduğumuzda pilesini istediğimiz şekilde verebiliyoruz çantanın. Bu sayede hani böyle sayarak uğraşmak zorunda değiliz. Pile yerlerini hesaplamak zorunda değiliz. Bu şekilde her yere delik yaptığımızda sonrasında istediğimiz gibi katlayabiliyoruz. Evet, son kez gösteriyorum bakın çıkarttım. Üçünü bir çektim. Bu şekilde şimdi sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Sonrasında üst sıraya çıkıp bir 3 sıra daha sık iğne yapacağız. Hemen sıra sonuna gelelim. Evet geldim bakın sıranın sonuna. Boşluk denk gelmedi. Hiç önemli değil. Çünkü yan taraflardan zaten biz ipi geçirmiyoruz. Şimdi burada artık zincir çekmeyeceğim. Çünkü dibindeyim. Bakın yine aynı stille yukarıya çıkacağım. İpimi uzattım. Şu benim zincirim. Bunun değil yanındaki gerçek trabzanın üstüne gidiyorum şimdi. Şu görmüş olduğunuz. Evet girdim. Geçtim arkaya. Şimdi yine aynı şekilde ipin uzantısından giriyorum. Geçirdim. Çektim. Şöyle sıkıştırdım. Hemen ilk sık iğnemi oluşturmuş oluyorum bu şekilde. Hemen bakın yanındaki işte o trabzanın tepesine giriyorum. Çakma trabzanımızın tepesine girdim. Şimdi buradan sonra 2 zincir var ya. 2 zincirin olduğu yerlere 3 tane sık iğne yapıyorum. Neden 3 tane yapıyorum? Çünkü şu ilk trabzanın tepesi yerine de geçiyor o bir tanesi. Şimdi şu ikinci trabzanın tepesine de bir tane yapıyorum. Yani ilk trabzanınkini bu araya yapmış oldum. İkinci trabzanınkini üstüne yapmış oldum. Yine bakın boşluğa geldim. 1 2 3 tane boşluğa yapıyorum. Bir tanesi şu görmüş olduğunuz trabzanın tepesine. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğim. Sıra sonuna geldikten sonra aynı stille üste çıkacağım.
3 tane olacak bu sık iğneden. Birincisini yapıyoruz zaten. Bunun üstüne 2 tane daha yapacağım. Yani toplamda 3 sıra sık iğnemiz olmuş olacak. Daha sonra tekrardan ters sık iğne yaparaktan çantamızı bitireceğiz. Hemen ben oraya kadar örüyorum. Ağız kısmının yapımında tekrardan devam edelim. Evet, geldik şimdi sıra sonuna. Yine aynı şekilde bitireceğim. Bakın ilmeğimi uzattım. Buradaki ilk sık iğnenin tepesinden girdim. Geçirdim ilmeğimi, çektim arkaya. Uzantısından geldim. Arkadaki ilmeği de geçirdim. Sonra sıkıştırdım ve ilmeğimi yukarıya çıkartacağım şimdi. İyice sıkıştırıyorum. Çektim. Bunu da buraya bir zincirle bağladım. Şimdi artık geriye doğru gideceğiz. Uzattım ilmeğimi. Bir tane atlayacağım şimdi. Bir atladım. Hemen yanındakinden bakın tığımı aşağıya doğru döndürüyorum ve giriyorum buraya. Alttan ipimi çektim. Çıkarttım yukarıya. Tığımın üstünde şimdi 2 tane var. İkisini birden çıkartıyorum. Tekrar uzattım. Bir tane atlıyorum yanındakine. Bakın yine döndüm. Giriyorum buraya. Çıkarttım. Tığımın üstünde 2 tane var. İkisini birden çektim. Uzattım. Bir boşluk bıraktım. Hemen yanındakine giriyorum. Tığımda 2 tane var. İkisini birden çıkartıyorum. Bu şekilde ters sık iğne yöntemiyle çantanın ağzını komple dolaşacağım. Ve sıra sonuna geldiğimizde artık bitmiş olacak. Ne demiştim? Püskül yapacağım, sap yapacağım ve büzgü aparatlarını hazırlayacağım. Bunun için açıklamalar bölümüne video bırakacağım, link bırakacağım ve kaçıncı dakikada başladığını göstereceğim. Onu başka bir çantamın yapımından izleyebilirsiniz. O dakikayı açtığınızdan itibaren istediğiniz aparatları hazırlayabileceksiniz. Bakın bu şekilde gidiyoruz. Çantanın ağzını tamamen bu yöntemle dolaşıp bitireceğim. Sapını hazırlayacağım, büzgüsünü hazırlayacağım, büzgüyü sıkıştırma aparatını hazırlayacağım, püskülünü hazırlayacağım ve artık finalde çantamızı bitireceğiz. Biliyorsunuz ben ilmek kaydırmaları yapmadan bir tur ütülemiştim. Ama yine de şöyle ilmek kaydırmaların iyice oturması için bir tur daha içten ütü basacağım. Bakın ütüyü basarken yüzünden basmıyorum. Her zaman için ütüyü içine sokuyorum. İçinden buharlı ütüyle güzelce ütülüyorum. Sapını da ütülüyorum. Mutlaka unutmayın. Tabanı zaten en başta ütülemiştik üzerini örmeye başlamadan önce. Bakın gayet muntazam, yine harika bir çanta geliyor. Tasarımı, üzerindeki işleme detayları son derece güzel duran, renk uyumlu, şahane bir çanta hazırlıyoruz hep birlikte. Hemen ben ağzını bitiriyorum. Hazırsanız parçaları hazırlayıp geliyorum. Evet, sonunda finaldeyiz. Gerçekten çok güzel bir çanta oldu. Asimetrik detayları, işlemeleri, ölçüsü inanılmaz beğendim. Gerçekten çok böyle beğenerek takacağınız. Bakın şöyle biraz yakınlaştırayım. Detaylarını göstereyim sizlere. Harika bir görüntüsü var. Örneğiyle, ilmek kaydırmalarıyla, rengiyle son derece muhteşem bir çanta hazırladım sizlere. Bakın her detayını gösteriyorum en yakından. Biliyorsunuz püsküllerimizi nasıl taktığımızı, büzgü aparatımızı nasıl yaptığımızı, sıkıştırmasını nasıl yaptığımızı ve sapımızı nasıl yaptığımızı açıklamalar bölümüne ekledim. Birebir aynı 140 zincirli sapımız. Görüyorsunuz, çantanın ağzını ölçüp 10 santim fazlasını tuttum. Büzgümüzü hazırladım. Yine siyahı tercih ettim püsküllerde. Çok da fazla renklerle boğmak istemedim. Sadece buradaki detaylar renk olarak kalsın istedim.
Biliyorsunuz, şöyle göstereyim tekrardan. Çok güzel bir taban hazırlamıştık sizlerle. Bakın nasıl duruyor. Şu an daha astarı yok. Videoyu yetiştirmek için astarlamayı beklemedim açıkçası. O yüzden içini açıp göstermeme gerek kalmayacak sizlere. Bakın son derece renklerin uyumu hakikaten harika oldu. Bakın şu asimetri çok hoşuma gitti. Yani böyle sürekli eşit aralıklar yok. Bakın geniş aralıklar, bunların genişe yakın olması, araların farklı olması, şu ortanın boş kalması. Yani gerçekten bu asimetrik desen benim çok çok hoşuma gitti diyebilirim. Şimdi dilerseniz size büzgülerini hangi aralıklarla taktım hemen onu göstermek istiyorum. Çünkü biliyorum en çok zorlandığınız noktalardan bir tanesi büzgüyü takma aşamanız. Şimdi benimle eğer birebir ölçülerde yaptıysanız sizin de aynı sayıda aynı şekilde delikleriniz olacak. Önce çantanızın yan ortasını belirliyorsunuz, yanlarını. Yani şu yanlarını, sapları taktığımız yan noktalara birer işaretleyici takıyorsunuz. Sonrasında iki yanı bulduktan sonra bir de ortayı buluyorsunuz. Ben ortayı buldum, tam burası denk geldi, bakın tam burası. O yüzden tam ortanın hemen kenarından girdim. Bakın görüyorsunuz. 2 boşluk bıraktım, çıktım. Sonra araya bakın, yine 2 boşluk. 2 boşluk bıraktım, girdim. Sonrasında 1, 2, 3, 4. Bakın tam şurası, bu ekleme yerinin olduğu yerde bu şekilde denk gelmişti hatırlarsanız. 4 boşluk olmuş oldu burada. Geldim. Yine 2 boşluk. Bakın altta 2 boşluk, üstte 2 boşluk, hiç değişmiyor. Bu şekilde ortaya kadar bakın aynen geliyorum. Sadece şu orta noktasında görüyorsunuz bir tane var. Bu da tam çantanın ortası. Hep aralarda ikişer tane. Bir tek burada bir sonradan girdim. Bakın sonra yine 2, yine 2. Buraya geldiğimizde, bu yana geldiğimizde ise burada görüyorsunuz şey yok, eklem yeri yok. O yüzden buradaki sayımız biraz fazla. Sayalım bakın, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane deliğimiz var burada. Sonra devam ediyoruz yine. Bakın yine 2 tane altta, 2 tane üstte şeklinde ayarladık. Ve aynı yerden çektik. Şimdi hemen dilerseniz bir de şöyle açık haliyle daha net bir şekilde göstereyim sizlere. Bakın şimdi bu şekilde daha net bir şekilde göstereceğim. Şu ortamız, çantamızın tam ortası. Tam orta noktası burası. Burada görüyorsunuz. Nasıl buldum bunu? İki yanları buldum. Sonra orta noktayı buldum. Orta noktası tam burasıydı. Hemen o orta noktanın yanındaki delikten girdim. 2 boşluk bıraktım. Çıktım. Tekrar 2 boşluk bıraktım. Girdim. Bakın. Burada şöyle bir durum söz konusu oldu açıkçası. Şurası, bakın şu taraf daha yakın, bu taraf daha uzak oldu ama hiç sorun değil. Şöyle söyleyeyim, bu şekilde katladığınızda da tam düzgün bir şekilde görünüyor. Onu dert etmeyin. Çünkü buradaki şeyimiz, birleşim yerimiz de biraz zaten farklı. Simetriyi bu şekilde sağladık. Hiç sorun değil. Hep 2 boşluk. Şunların araları hem burasında hem içinde bakın 2 boşluk var. Aynısı simetri arkada da geçerli. Bakın şurası tam bunun karşısı, görüyorsunuz. Birleşim yerinin olduğu yer. Bakın şurası. Burada sadece bir tane. Hemen yanındakinden giriyoruz. Yani arada hiç boşluk yok. Onun dışında bakın 2. Bunun altı 2. Bu tarafta ek yerimizin olduğu bu tarafta 1, 2, 3, 4 tane. Diğer tarafta ise 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane deliğimiz var. Ve bu şekilde çantamızı tamamladık. Bakın görüyorsunuz her zamanki gibi. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın tek hamlede görüyorsunuz. Tek hamle. Yani doğru pileyi verdiğinizde her zaman söylüyorum. Tek hamlede bu işi halledebilirsiniz. Bakın son derecede güzel bir şekilde çantamız katlanıyor. Gerçekten inanılmaz güzel oldu. Çok şık, çok tarz, her şeyle gidecek tarzda. Yani renkleri bir kere çok güzel oldu. Hani hasırı kullanmamız,
İşte pastel tonları kullanmış olmamız da gerçekten çok güzel bir uyum yakaladı. Bakın sapımızı yine her zamanki gibi söylüyorum, biliyorsunuz. Çiftli zincire ilmek kaydırma yaptığım için daha silindirik, tam böyle daha kalın, kopmayacak ama aynı zamanda da bağlaması daha kolay olacak bir sap hazırladım sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu buraya kadar izlediyseniz çok 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 teşekkür ediyorum. Son olarak sadece şunu belirteceğim. Sap konusunda da dikerken şuna dikkat edelim. Bakın sapımızı şöyle göstereyim. 1, 2, 3 sıra halinde dikiyoruz. Yani sap içten de şöyle döndürecek olursak, içini de şöyle gösterecek olursam, bakın dipte kalıyor burası. Yani 1, 2, 3 sıra. Daha sağlam olması açısından bu çok önemli. Lütfen buna da dikkat edelim diyorum. Bir başka videoda daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.